Bakalım. Siz de bir şeyler görebilecek misiniz? Merhaba arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Yine kendimizi maceralara attık. Güzel bir bölgeye geldik. Bugün yine oğlumla birlikteyiz. Beraber güzel bir keşif yapacağımızı ümit ediyorum, değil mi? Aynen. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Güzel bir açılış bekliyordum senden. Hadi bakalım. Merhaba arkadaşlar, yeni maceraya hoş geldiniz. İyi seyirler. Oğlan biraz atarlandı galiba bana. Ben anlayamadım ama siz anladınız galiba. Evet arkadaşlar, harika bir bölgede güzel bir keşfe yine başlamak üzereyiz. Ne yapacağız? Burada bir takım makinelerle sinyal kontrolü yapacağız arkadaşlar. Buraya gelme sebebimiz yukarıda arkadaşlar, zirve noktada terk edilmiş bir köyün olması. Ona istinaden geldik. Burası da köy halkının, o terk eden köy halkının en çok kullanmış olduğu bölgelerden bir tanesi. Köy çok eski bir zamana ait bir köy arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Osmanlı'nın ilk yıllarından kalan terk edilmiş bir köy. Halen kalıntıları var. Biz de ona istinaden bölgeye geldik. Bölge çok güzel, harika. İşaretlerimiz var. Terk edilirken bırakılmış malzemeler var. Bizler de onların peşindeyiz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Şimdi burada cihazlarımızla bir takım sinyal tespitleri yapmaya çalışacağız. Buraları bir tarayacağız. Birçok yerde de zaten yaşama dair, eski tarihe dair izler mevcut. Bizler de o izlerin peşinde burada bir şeyler arayacağız arkadaşlar. İnşallah kayda değer bir şeyler buluruz düşüncesindeyiz. Başlayalım mı? Önce bir size işaretleri göstereyim. Şimdilik şöyle bir arkamda kocaman bir kaya var arkadaşlar. Ana kaya var. Bir tane de tabii şurada var. Bu ana kayamızda bir takım işaretler var. Hem üst zirvesinde hem sağında solunda. Onları size göstererekten olayımıza gireceğiz. Bakalım sizler de bu işaretlerden ne anlayacaksınız? Hangi yorumları çıkaracaksınız merak ediyorum. Şöyle bir başlayalım, ufaktan bakalım. Evet. Şimdi arkadaşlar, ilk önce şurada toprak altında aşağı doğru giden iki tane oyuk var. Birincisi burası, ikincisi de şurası arkadaşlar. Şöyle kameramı içeri doğru uzatmaya çalışacağım. Bakalım sizler de bir şeyler görebilecek misiniz oralarda? Evet arkadaşlar, bu çukurlar böyle ileri doğru gidiyor. Hemen üst sınırında da ne var? Oymalar mevcut. Bakın burada bir tane oyma mevcut arkadaşlar. Oksitlenme de var aynı zamanda. Örümcek ağı da. Evet, örümcek ağı da var. Oksitlenmesi de var. Oyması da var. Hemen şöyle aşağıya gelelim arkadaşlar. Şurada çok dikkatli baktığınız zaman yazıma dair işaretler mevcut arkadaşlar. Bakın burada
alfabetik harfler mevcut. Ve inanılmaz derecede de bir oksitlenme var. Altının boş olmasından mı kaynaklı, artık nedendir bilmiyorum ama gerçekten kayda değer güzel bir ana kaya diyebiliriz. Evet, şurada ve şu kısımda yine işaretler mevcut arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Bakın şu alt kısımda bir in şeklinde bir kısım var. Ve şu yukarıda. Ve etrafta olabildiğince arkadaşlar sis var. Sisi size söylemedim ama inanılmaz derecede bir sis mevcut burada. Evet, bu bölge çok sis alan bir bölge arkadaşlar. En son videomda da bir yeraltı mezarı keşfetmiştim. Sinyal almıştım ama açmak nasip olmadı. Bugünlerde oraya gitmeyi de planlıyorum. İnşallah oradan da güzel çıkarmış olduğumuz malzemenin devamını çıkartacağız düşüncesindeyim. Evet. Şuralarda da arkadaşlar bir takım oyma işaretleri mevcut. Hemen burada ve burada. Şöyle yukarı doğru çıktığımızda da var. Üst tarafı da kontrol edeceğim. Ama iyice buraları bir kontrol edelim düşüncesindeyim. Bakın arkadaşlar, burada yine yabani hayvan tarafından açılmış bir kısım mevcut. Şurada büyük ihtimalle de onun yaşam alanı. Bakın burada da taşta güzel bir oyma mevcut. Ve taşın şekli gerçekten kayda değer bir güzellikte. Ana taşımızın üst tarafı arkadaşlar. Bakın burada bir ay şeklinde bir işaret var. Evet, en belirgin işaretlerden bir tanesi. Sanki bu işaret şu karşıdaki ana kayayı gösteriyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Bakın. Buradan başlıyor, inceden kalınlaşarak ucu o kayayı gösteriyor. Bu bir malzeme işareti olma ihtimali yüksek arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Bakın burada da yarıkları var. Şuradaki şekilde bir deve şeklini anımsatıyor. Şurası arkadaşlar. Örgüçlü, güzel bir deve şeklini anımsatıyor. Ana kayamızın üst tarafı böyle arkadaşlar. Yavaş yavaş aşağı inelim ve cihazlarımızla buranın sinyal tespitini yapalım. Evet, asistanım yine kameramanlık yapacak. En güzel şekilde biz de buranın en iyi şekilde bir sinyal takibini yapacağız. Değil mi? Bu yukarıdaki işaret bu kayayı gösteriyor bak. Aynen. Bu kayanın olmuş olduğu yerde de bak burada bir yığma kısım var. Şurayı fark ediyor musun? Burada bir yığma kısım var. Şurada da bak bir haç işareti var bak. Şöyle uzatılmış. Bak buradan şöyle başlamış. Şöyle devam eden bir haç işareti var. Gördün mü? Aynen. Evet. Şurada da bir yontulmuş bir kısım var. Hı? Malzeme olma ihtimali ne? Yüksek değil mi? Yüksek.
Evet. Olmama ihtimali de yüksek. Ben şimdi şuradan alan taramayı aktif edeyim. Olur. Bakalım nasibimizde sinyal var mı? Heh. Alan tarama bir geriyi gösterdi. Tekrar döndü bak. Şu aşağıyı gösteriyor bak. Gördün mü? Aynen. Burada bir sinyal ağı Var. fazlalaştı. Bak. Oha. Ben daha önce bu kadar hızlı döndüğünü hiç Nasıl, görmedim. nasıl hızlı dönüyor? Ha. Yaklaştıkça değil mi? Ya boşluk da vardır belki. Bakalım boşluğuna. Bak bakayım. Boşluk yapalım değil mi? Ha, aklıma bir soru takılıyor. Sen boşluk yaparken altın ve değerlideyken bir tanesi de gene değerli de kalıyor ya. O boşluğu etkilemez mi? Boşluktaki değerliden dolayı zaten şey yapıyor, dönüyor, anladın mı? Ha. Zaten onun bir tanesinin değerlide kalması lazım, bir tanesinin boşlukta olması lazım ki malzeme varsa, çünkü sadece boşluk, her yer boşluk. Ona göre fırfır dönmesi lazım. Pervaneyi bizi alıp yukarı götürmesi lazım. Anladın mı? Malzemedeki boşluğu alması lazım. Tabii işin esprisi bizi alıp yukarı götürmez de. Bakalım bakayım. Sen de güzel sorular soruyorsun ha. Abonelerimden daha çok soru soruyorsun bana. Ne yapayım, abonelerine mi sorayım? Allah Allah. Boşluk az bir şey var kanki. Ha? Aynen. Evet. Arkadaşlar bu arada size şöyle güzel bir müjde vereyim. Model 16 gelecek. Model 15 Gidiyor. biraz emekli olacak. Model 16 siparişi verdim. Model 16 geldiğinde Model 15'i elden çıkarmayı düşünüyorum. İkinci el satılık. Reklamını da yap. Şaka tabii. İkinci Model 16 arkadaşlar, siparişi verdim gerçekten. Gelecek. Önümüzdeki hafta gelme ihtimali var. Model 16'yı çünkü çok merak ediyorum. Bir Nasıl tane bir şey? arkadaşım aldı, kullanıyor. Çok memnun. Ben de alma kararı aldım. Çünkü Alma onda kararı aldı. alma kararı aldım ve kararı onayladım, yani öyle söyleyeyim sana. Siparişini verdim. Haftaya gelecek inşallah. Sizler de en güzel şekilde kullandığımı görürsünüz. Artık Model 15'e emekli maaşı olarak bulduğu malzemeleri verirsin. Ne yaparız? O Model 15'e emekli maaşı olarak bulduğu malzemeleri verirsin. Model 15 emektar olarak kenarda bekleyecek. Model 16'yı artık devreye sokmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Evet, şöyle Gururum. güzel bir topraklama yapalım. Ben de ayar yapıyorum. Evet, güzel bir topraklama yapalım. Tam ormanın sevmiş olduğu bir havadayız. Hem sisli hem de hafif yağışlı arkadaşlar. Ormanların en büyük verim aldığı zaman bu zaman. Topraklamada bir şey yok. Bence bir şey diyeceğim. Sen Model 15 emekli yapma. Onu da arada bir kullan. Niye biliyor musun? Arada kullanayım mı? Ha, yılbaşında emekli... Burada bir sinyal kaptı. Aynen. Aa bakın. Yılbaşında. Yılbaşında maaşlara zam falan gelir. Dara düşmeyelim. Öyle mi diyorsun? Ha. Öyle yapalım bakalım. Aa, sinyali alıyor. Burada bir sinyal kaptı. Gördün mü? Aynen. Bak şu yığma olan kısımda bir sinyal kaptı. Ne diyor? Değerli.
Ayrım değerli diyor. Evet. %60 değerli diyor. Yeraltı görüntülemeyle bakalım bir de, değil mi? Hı hı. Bu taşta yapıştırma kısımlar mı var? Bu taşta diyorum yapıştırma kısımlar mı var? Taşta mı? Aynen. Olmaz mı? Baksana. Oo, dur bakayım kanki. Bak şurası. Şurada zaten bir oksitlenme var, tamam mı? Bir yakından çek bak şuraları. Şu oksitlenmeyi. Gördün mü? Orada bir oksitlenme var. Şurada da zaten işaretleri var bak. En belirgin şeyleri şu işaretler. Bak buradaki yığma kısmın en belirgin olan kısmı. Aynen. Yeraltı görüntülemeyle de bakalım bakayım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak buradan. Aynen. Bir şey diyeceğim, ben çok iyi bir fikir buldum. Ne oldu? Model 16 geldiğinde 15'i bizim küçük enişteye verirsin. Ha. Tabii. Evde aranmadık yer bırakın. Her şeyi buluyormuş. Bütün sermayenin eline konu. Küçük enişte benim küçük olan bu arada arkadaşlar. Onur Bırakın Efe. küçük enişteyi. Salıverin gitsin. Ne oldu, olmadı mı? Vallahi güzel bir. Arkadaki düğmeye basıyor mu? Yok, şuna basıyorum sadece. Ha. Öyle sert basıyorum ki sesi geliyor. Hadi bakalım. Burada güzel bir şekil oluştu. Dur bakalım. Bakın arkadaşlar. Güzel bir kırmızılık oluştu. Malzemenin olduğuna dair. Biz de şimdi bu yığma olan kısmı yavaş yavaş açacağız. Bakalım bu kırmızılıkta ne gibi bir güzellik var. Şöyle bir yeraltı görüntülemeyle de bir pointer yapalım mı? Yapalım. He? Yapalım. Evet. Malzemenin olduğuna dair arkadaşlar, Deliriyor. evet, güzel bir sinyal yakalıyor. Evet. Yeraltı görüntüleme cihazımızda malzemenin olduğuna dair çok güzel, güçlü bir sinyal verdi. Ne yapacağız? Buranın çalışmalarını başlatalım, değil mi? Hı hı. Hadi bakalım. Sen çalışmak ister misin? Olur. Ha? Olur. Al kamerayı. Ben açarım. Bir pointerle de bakalım. Bakalım. Oo, Murça seviye atlatmışsın. Evet. Bugün güzel bir ekipmanımıza murç ilave ettik. Geçen murcumuzu arazide unutmuşuz. Öylece kaldı. Hadi bakalım. Yeraltı görüntülemeyi niye getirdiysen? Alan tarama, yeraltı görüntüleme nereden çıktı? Yer altından.
Hadi bakalım. Sinyal aldığımız kısım. Oy. Aman düşme, dikkat. Evet, pointerlerimizde hiçbir şey yok. Bu taş ayrılır mı? Ayrılır. He? Ayrılır. Emin misin? Eminim. Hiç ayrılacak gibi durmuyor. Ana taş ayrılır da o taş ayrılacak gibi durmuyor. Üstteki taşı şey yapsana. Oo, ateş çıktı. Ateş mi çıktı? Kıvılcım çıktı. Vurdun ya. Bu taş hareket edecek. Eder. Ama zor. İp bağlayalım. Bakacağım. Eğer şey olmazsa ip bağlarım ya.
Ne oldu? Ses geldi. Yeraltı görüntüleme pointer özelliği de var ya. Evet. O şeyden bu normal pointerden daha aşağı bakıyordur değil mi? Tabii biraz daha derine bakıyor. Aynen. Kuş sesi. Bak bir daha geldi. Buralarda ayı olabilir mi? Hı? Ayı olabilir mi? Yok. Olmaz da. O Başka sese bir bak. ses geldi. Değil mi? Kuş sesi galiba. Kuş sesi mi? Ciğer gibi bağırıyordu değil mi? Olabilir. Sis yavaş yavaş yoğunlaşıyor. Yok yok. Etrafı kontrol edelim. Kapatsana. Evet arkadaşlar, bir ses duyduk. O etrafı kontrol ettik ama şöyle söyleyeyim size. Ayı olma ihtimali düşük çünkü hem aşağıda Yeniköy var hem de yukarıda eski bir yerleşim yeri var. Ayı olma ihtimali yok dedik ama yabani domuz olma ihtimali yüksek. Bir de hava sisli. Gerçi insan kokusunu aldıklarında fazla yaklaşmıyorlar ama biz yine de tedbirli davranmak amaçlı etrafı kontrol ettik. Etrafta ağaçlarda uçuşan kuşlardan başka ses tespit edemedik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Allah kimseyi kötü şeylerle karşılaştırmasın diyoruz. Evet. Evet, kayamız gelecek ama biraz uğraştıracağı benziyor. Bayağı büyük bir kaya değil mi? Aynen.
kontrolünü sağlayalım. Olmaz mı? Olur. Sonra devam edelim. Bayağı da büyükçe bir taşmış. Aynen. Taşın içinde de olabilir mi? He? Taşın içinde olabilir mi? Bakacağım şimdi dedektörle. Hadi bakalım. Şimdi ne oluyor? Ne diyor? Ayrım 160 diyor. Değerli diyor. Evet, malzeme burada. Malzemeye ulaştık, yakınlaştık. O zaman dikkatli açalım. Zarar gelmesin. Pointerimiz nerede? Yukarıda şurada. Sonu vazo gibi olmasın. Hadi bakalım. Üç yerden sinyal alıyor. Evet. Bozulmuş. Bilmiyorum. Aç kapa yapsana. Tuttuğun her yerden sinyal alıyor. Gördün mü? Oo. Evet. Oh. Bulduk. Oo. Evet. O ne? Büyük taşın altından çıkan. Küçük ev bina. Oo. Of 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 of. Şuna bak. Üf. Bak burada bir tane daha var. Of 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 of. Oo. Aman Allah. Bak. Başka bir şey var mı? Dedektör getireyim. Dedektör. Dur bakacağım dedektörle. Bunlar ne? Dedektör buraya kadar diyor. Aynen. Yok. Oo, gel bakalım. Malzemelere bak. O ne? Neymiş? Bakacağım şimdi. Aha. Oha. Bu ne lan? Oo, mühür kanki. Oo. Osmanlı dönemine ait bir mühür. Ne kuşu bu? Ebabil. Mi? Ebabil mi? Bilmem. Güvercin de olabilir. Güvercine benziyor. Güvercin kuşu ve mühürü. Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Bir adet kuş figürlü Osmanlı mühürü bulduk arkadaşlar. Devlet mühürü büyük ihtimalle. Bir tane de böyle bir güzellik bulduk. Arkası bayağı toksitlenmiş. Bu ne? Bilmem.
üstünde haç var. Haç mı var? Ha, bak şöyle. Haç değil. şöyle. Yok. O çiçek figürü. Ha. Ama kalp şeklinde. Bunun anlamı ne acaba? He? Ya gelin hazinesi olabilir mi? Gelin hazinesi olma ihtimali yok. Sanmıyorum. Olmaz. Çiçekli böcek, kalp Aynen. mayan. He? Çiçek falan, kalp. Ne bileyim. Bilmiyorum. Olma ihtimali yok gibi. Ama 2 tane muazzam eser bulduk. Bir tanesi Osmanlı mührü. Bir tanesi de böyle bir güzel kalp. Evet. Arkadaşlar muazzam 2 tane eserimiz var. Hemen yorumları alalım. Malzemeleri bulmamız şerefine de şöyle güzel bir like yapalım. Evet, güzel bir bölge. Harika bir define kasası diyebiliriz arkadaşlar. Büyük kayanın üzerindeki ay şeklindeki işaretin yönlendirmiş olduğu büyük kayanın hemen dip noktasından bir tane güvercin figürlü Osmanlı mühürü ve bir tane de muazzam bir şekilde harika bir malzeme bulduk. Malzemeler hakkında bilgisi olanlar lütfen ama lütfen yoruma yazarsa sevinirim. Sizleri seviyorum. Bir sonraki macerada görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Selametle arkadaşlar.